Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski yöneticilerinden birini daha istihbarat güçlerinin faaliyetiyle ele geçirdi. Böylece sözde yönetimden yakalananların sayısı toplam 8 oldu. Son ele geçirilen sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, daha önce 2. Karabağ Savaşı'nda Gence şehir merkezine saldırma emri vermiş ve 19 Eylül'de başlayan antiterör operasyonun sonucu olarak yakalanmıştı. Peki Ermenistan savaşa dahil olmazken bölgede Azerbaycan'a saldıran ve Ermeni işgali süresince de facto bir yönetim oluşturarak bölgede hak iddia eden bu sözde yönetim nereden çıktı? Özellikle Karabağ'ın azat edilmesiyle sık sık karşımıza çıkan bu yapılanma kimlerden oluşuyor ve Ermenistan ile bağlantısı ne? Gelin Ermenilerin kimse tarafından tanınmayan ve resmi olarak Azerbaycan toprakları üzerinde kurmaya çalıştıkları sözde Arsah yani Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'ne ayrıntılı bir göz atalım. Abone olup bildirimleri açtıysanız başlayalım. Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla eski Sovyet coğrafyasında oldukça büyük bir karmaşa baş gösterdi. Sovyet kontrolündeki devletler tek tek bağımsızlıklarını ilan ediyor, bu bölgelerin kimisinde hala Rus askerleri bulunurken kimisinde ise uzun süren bağımsızlık isyanlarının sonucu elde edilmiş oluyordu. Kaçınılmaz olarak karmaşa çıkan bölgelerden biri de Kafkasya bölgesiydi. Günümüzde Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın kontrolü altındaki topraklarda kimin hangi bölgeyi kontrol edeceği ve bunun neye göre belirleneceği oldukça büyük bir soru işareti oluşturuyordu. Sovyet yönetimi altında önce Transkafkasya Sovyet Cumhuriyeti olarak kontrol edilen bölge, daha sonra Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan Sovyet Cumhuriyetleri arasında pay edilmiş olsa da sınır tartışmaları çözülmemiş, Sovyetler Birliği'nin dağılmasına yakın tekrar gündeme gelmişti. Öyle ki sınır anlaşmazlıkları önce düzensiz çatışmaları ardındansa 1. Karabağ Savaşı'nı ortaya çıkarmıştı. Anlaşmazlık özellikle Sovyetlerin Azerbaycan içerisinde Dağlık Karabağ özerk oblastı olarak belirlediği Karabağ ve çevresindeki 7 rayon üzerinden ilerliyordu. Kelbecer, Laçin, Cebrail, Kubadlı, Zengilan, Füzuli ve Ağdam'ın oluşturduğu 8810 kilometrekarelik alanın %87'si Ermeni güçler tarafından işgal edilmiş ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından savaş sırasında kabul edilen 4 farklı karara rağmen işgal sonlandırılmamıştı. Üstelik BMGK 2008'de Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarından Ermeni kuvvetlerinin çekilmesini talep eden 62 Taksim 243 sayılı kararı kabul etmiş ancak işgal sürmeye devam etmişti. Ermenistan eliyle işgal edilen bölgede sözde bir devlet kurulduğu ilan edilmiş ve uluslararası hukukta Azerbaycan toprakları olarak kabul edilen topraklar sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti olarak tanınmaya ve tanıtılmaya çalışılmıştı. Arsah Cumhuriyeti olarak adlandırılan bu sözde yönetim 1991'den itibaren bölgede fiili olarak bulunuyordu. Ayrıca eski Dağlık Karabağ Oblastı dışında kalan ve sözde Cumhuriyet tarafından hak iddia edilen bölgelerin de Ermeni işgalinden ötürü fiili olarak bu yönetime bağlı olduğu iddia ediliyordu. Ta ki 2020 yılında Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin özellikle Füzuli, Cebrail, Zengilan ve Kubadlı'yı kuvvet kullanarak azat etmesine kadar. 44 gün süren savaş sonucunda bölgenin 1994'te işgal edilen çevre bölgelerle birlikte Azerbaycan'a iade edilmesi ve ayrıca Ermeni topraklarından geçen bir koridor ile Azerbaycan'ın kendi toprağı olan Ekslav'ı Nahçıvan'a erişimi de öngörülmüştü. Bu sürede geri göç eden Ermeni nüfus kimi yerlerde evleri ateşlere vermiş, Azerbaycan Türklerinin yerleşmesini önlemek için ellerinden geleni yapmışlardı. Ayrıca bölgedeki Azerbaycan kültürünü temsil eden her türlü yapı da tahrip edilmişti. İkinci Dağlık Karabağ zaferi ile birlikte birçok sorun çözüme kavuşturulmuş olsa da Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki sınır anlaşmazlıkları sürmeye devam etti. Savaş sonrası ateşkes anlaşması imzalanmış ancak barış anlaşması imzalanmamıştı. Bu da sorunların kesin bir çözüme kavuşturulmasının önüne geçiyor ve aslında bölgedeki durumu sürüncemede bırakıyordu diyebiliriz. Nitekim başta küçük olaylarla başlayan anlaşmazlıklar zamanla birikerek büyük çatışmalara ve özellikle de bu sözde Arsah Cumhuriyeti üzerinden düzenlenen terör faaliyetlerine dönüşmeye başlamıştı. Ayrıca Azerbaycan'ın sınır rayonlarından Laçin, Kelbecer, Daşkesen ve kuzeyde yer alan Tovuz bu sınır anlaşmazlıkları dolayısıyla sıklıkla sorunların yaşandığı bölgeler arasında başı çekiyordu. Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusun geri dönüşü için tesis edilen Laçin koridoru da sözde Ermeni yönetimi tarafından suistimal edilerek askeri amaçlarla kullanma girişimlerinde bulunulmuş ve Kızılaç araçlarıyla Karabağ'a kaçak eşya taşınarak sınır muhafızlarına Ermeni kuvvetleri tarafından saldırılar düzenlenmişti. Koridorda güvenliğin sağlanabilmesi ve bu gibi girişimlerin önlenebilmesi adına Azerbaycan 23 Nisan 2023'te bir kontrol noktası tesis etti. Ayrıca bölgedeki Ermeni nüfusa sevkiyat için Ağdam Hankendi yolu önerilirken Azerbaycan tarafından gönderilen Kızılay'ın insani yardım tırları sözde rejim tarafından kabul edilmediği için Rus kontrol noktasında bekletilmişti.
Tesis edilen bu noktayla ilgili Ermeni yetkililer Uluslararası Adalet Divanı'na giderek sınır kontrol noktasının illegal olmasına yönelik bir karar çıkartılmasını istese de Ermeni iddiaları 6 Haziran 2023 tarihli karar sonucu oy birliğiyle reddedildi. Ateşkes anlaşmasında netliğe kavuşturulmayan ve daha sonrasında bir barış anlaşması imzalanmadığı için de muallak durumda kalan Karabağ topraklarının akıbeti, bölgedeki sözlü yönetimin Azerbaycan güvenlik güçlerine sistematik şekilde saldırması, bölgede istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunması ve arazide mayın döşeme faaliyetlerine girişmesinden ötürü Azerbaycan adına oldukça büyük bir sorun haline almıştı. Yasa dışı Ermeni güçleri Temmuz 2023'te 28, Ağustos'ta 45, Eylül'de ise toplam 61 provokatif saldırıda bulunmuş, bunların içerisinde sabotaj ve İHA saldırısı da gerçekleşmişti. Artık bölgede huzur ve barışın tesis edilebilmesi önündeki bu engelin aşılması için Azerbaycan Savunma Bakanlığı 19 Eylül'de bir anti-terör operasyonunun başladığını duyurarak bu sözlü yönetimin de faaliyetlerinin sonunu getirmiş oldu. Savaş sonrasında Ermenistan'a karşılıklı olarak egemenlik ve toprak bütünlüklerinin tanınması ve toprak iddialarında bulunulmaması taahhüt eden bir anlaşma önerilmişti. Ermenistan daha sonra bu şartları kabul ettiğini duyurdu. Özellikle bölgedeki sözlü yönetimin terör faaliyetlerinin sonlandırılması, anti-terör operasyonuyla Azerbaycan'ı tehdit oluşturan ve sorun yaratan oluşumların etkisiz hale getirilmesi ve üzerine Ermenistan'ın bu şartları kabulü Karabağ sorununun çözüme kavuşturulması adına oldukça önemli adımlar olarak kabul edildi. Gelecekte barış anlaşmasıyla sonuçlandırılması ümit edilen bu süreç hem Rusya hem ABD hem de Avrupa Birliği'nin arabuluculuğuyla üç yönlü olarak yürütülmeye başlandı. Süreç süresince iki devlet arasındaki sınırların belirlenmesi ve oluşum yollarının açılması üzerine Başbakan yardımcılarından oluşan bir çalışma grubu oluşturuldu ve grup faaliyetlerini hız kesmeden başladı. Bu toplantılara aynı zamanda Rusya heyetinin katılması da öngörülmüştü. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, savaş sonrasında adı geçen arabulucu aktörlerin de etkisiyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirmiş, bu görüşmelerin bir kısmında mutabakat sağlanırken bir kısmı ise hala çözüme kavuşturulamamıştı. Son olarak Paşinyan'ın Azerbaycan'ın 86.600 kilometrelik toprak bütünlüğünü tanıyoruz açıklaması, karşılıklı olarak egemenlik haklarının saygıyla kabul edileceği mutabakat açısından oldukça kritik öneme sahip bir gelişme olarak kabul edildi. Böylelikle Paşinyan üstü kapalı bir şekilde Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul eden ilk başbakan olmuş, ancak aynı zamanda bölgedeki sözlü yönetim tarafından da tepkiyle karşılanmıştı. Eleştiriler protestolara dönerken Ermenistan genelinde oldukça geniş yankı bulan bu görüşe yanıt olarak Paşinyan, Ermenistan'ın 29.800 kilometrelik arazisindeki egemenliği için bu kararı aldığım açıklamasında bulunmuştu. İkinci Karabağ Savaşı sonucunda Ermenistan bölgedeki sözlü yönetimin özelliği ya da bağımsızlığı konusunda diretirken zamanla ve özellikle de başarıyla tamamlanan antiterör operasyonu ile birlikte bu söylemde yerini bölgedeki Ermenilerin hak ve güvenlikleri noktasına getirmişti. Gelinen son noktada Ermenistan devlet yetkilileri Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ederken bölgedeki Ermeni nüfusunun güvenliğini ve haklarını neden göstererek bir uluslararası mekanizmanın kurulması için öneride bulunmuştu. Azerbaycan ise kendi ülkesinde ikinci veya üçüncü tarafların yer aldığı herhangi bir mekanizmaya müsaade edilmeyeceğini, Karabağ Ermenileri için ayrı bir statü oluşturulmayacağını ve onların da diğer tüm Azerbaycan vatandaşları gibi aynı haklara sahip olacağı konusunda net bir tavra sahip. Cumhurbaşkanı Aliyev bölgedeki Ermenilerin haklarının savunulması konusunda Azerbaycan devletinin gerekli önlemleri alacağını ve isteyen Ermenilerin vatandaşlık almaları, istemeyenlerin ise ülkeyi terk etmeleri gerektiğini sık sık dile getiriyordu. Antiterör operasyonu öncesinde Ağdam istikametinde Azerbaycan mevzilerinin farklı kalibreli silahlarla yoğun ateş altına alındığı duyurulmuş, yalnızca meşru askeri hedeflerin operasyon kapsamına alınarak imha edildiği de Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmıştı. Bölgedeki Ermenilere telefon üzerinden Azerbaycan tarafından bilgilendirme mesajlarının gönderildiği, aynı zamanda da hoparlörlerle uyarıların yapıldığı ve bilgilendirme broşürlerinin dağıtıldığı da bilinenler arasında. Yapılan açıklamada bölgedeki Ermenilerin ilgili terör birimlerinden uzaklaşmaları söylenirken şu ifadelere yer verildi. Azerbaycan Cumhuriyeti kanunları ve uluslararası insani hukuk normlarına uygun olarak güvenliği garanti edilen kamu, sosyal, eğitim, sağlık, dini ve diğer tesislerin korunması ve savunulması sağlanacaktır. Kadınlar, çocuklar, yaşlılar, bedensel engelliler ve hastalara gerekli tıbbi ve diğer yardımlar sağlanacak, içme suyu ve yiyecek ihtiyaçları karşılanacaktır. Nüfusun tehlikeli bölgeden tahliyesini sağlamak amacıyla Laçın yolu üzerinden ve diğer istikametlerde insani koridor ve kabul noktaları oluşturulmuştur.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada geniş çaplı askeri provokasyon ve terör faaliyetlerinin bu operasyonu gerekli kıldığı ve operasyonun hedefinin yasa dışı askeri oluşumlar olduğu vurgulanırken, Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, operasyon süresince Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile iletişim halinde kalarak alınan antiterör tedbirleri konusunda bilgilendirmelerde bulundu. Savunma Bakanı Yaşar Güler de Türkiye'nin daha önce olduğu gibi bugün de Azerbaycan'ın yanında olduğu mesajını verdi. Tüm bu süreçle ilgili olarak Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Ermenistan Cumhuriyeti'ni bir askeri gerilime dahil etme girişimleri bizim açımızdan kabul edilemez açıklamasında bulunurken, bölgede Ermeni ordusunun bulunmadığını ve antiterör harekatının Ermenistan'ı yeni bir savaşa çekmek için yapıldığı yorumunu da ekledi. Paşinyan ayrıca Azerbaycan'ın bu harekat konusunda Rusya'yı haberdar ettiğini, ancak Rusya'nın kendilerine bilgi vermediğini öne sürdü. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise Karabağ'da normal yaşam için Azerbaycan'la çalıştıkları söylenirken, Rus Dışişleri Bakanı Lavrov, Karabağ'da normal yaşamın yeniden başlamasına yönelik koşullar yaratmak için Azerbaycanlı meslektaşlarımız ve komşularımızla birlikte çalışıyoruz. Umarım Erivan da bunun için çaba gösterir dedi. Rus Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova da düzenlediği haftalık basın toplantısında Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonu hakkında değerlendirmelerde bulunurken, Karabağ'daki durumun aniden gerginleşmesinden ötürü Moskova'nın endişeli olduğunu ve Rusya'nın ısrarla çatışmanın taraflarının kan dökülmesini durdurmaya, hızla askeri eylemleri sona erdirmeye, siyasi ve diplomatik çözüm yoluna dönmeye çağırdığını söylemişti. Son olarak sözde yönetime tekrar ve teknik anlamda bakarsak, 1. Karabağ Savaşı ile Ermeni işgali altındaki topraklarda tek taraflı bağımsızlığını ilan eden yapı, daha sonra Ermenistan Başbakanı olan Robert Koçaryan'ı ilk başkan olarak 1994 yılında ilan etmiş, daha sonrasında ise geçtiğimiz günlerde tutuklanan Arayik Harutyunyan 4. sözde başkan olmuş ve son olarak yerini 10 Eylül 2023'te Samvel Şahramanyan'a bırakmıştı. Yapılan bu sözde seçimler uluslararası aktörler tarafından kınanırken, Azerbaycan tarafından da geçersiz olduğu ilan edilmişti. Antiterör operasyonunu takip eden günlerde sözde yapı artık çözülme sürecine geçtiklerini duyurarak 1 Ocak 2024'ten itibaren sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığının sona ereceğine dair belgeyi de imzalamıştı. Yani anlayacağımız, zaten uluslararası hukuka aykırı olarak işgal bölgesinde kurulduğu iddia edilen ve hukuken tabiri caizse ölü doğan bir devlet yapılanması, Azerbaycan'ın önce 44 gün süren 2. Karabağ Savaşı ve ardından bölgeye yönelik antiterör operasyonuyla kendi topraklarını tekrar kontrole ele almasıyla ortadan kaldırılmıştı. Tüm bu süreçte Paşinyan'ın yoğun tepkiyle karşılaşması ve aynı zamanda bir barış anlaşması için daha olumlu adımlar atılmasını mümkün kılması da uzun süredir süregelen Ermeni tutumunun değişebileceği ve bölgede Karabağ'ın gerçekten ait olduğu şekilde Azerbaycan kontrolünde olacak şekilde bir barışın tesis edilebileceği noktasında umutları yükseltti. Paşinyan hükümetinin daha önce Batı yanlısı tutumuna ve göreve geldiğinden itibaren bu doğrultudaki faaliyetlerine bir önceki videomuzda değinmiştik. Özellikle Karabağ hususundaki tavırlarından yola çıkarak söyleyebiliriz ki, Ermenistan Batı ile daha yakın ve batılı örgütlere mensup bir gelecek hayali içerisinde olduğu sürece uluslararası kabul edilen hukuk kurallarına ve statükoya daha bağlı hareket etmesi gerekeceği için Karabağ konusunda daha kabul edilebilir bir tavra yönelecektir. Bu durum Ermenistan'ın Türkiye ile ilişkilerinde de doğal olarak olumlu bir yansımaya yol açabilir. Ermenistan'ın bu değişen tutumu ve Azerbaycan'ın uzun süren tüm bu sorunlar sonucunda kendi toprakları üzerine hakimiyetini tesisiyle ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi ve gelişmelerden haberdar kalabilmek için GZT'yi takip etmeyi unutmayın. Azerbaycan, Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni yönetiminin eski yöneticilerinden birini daha istihbarat güçlerinin faaliyetiyle ele geçirdi. Böylece sözde yönetimden yakalananların sayısı toplam 8 oldu. Son ele geçirilen sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, daha önce